Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek renk ajurlu çok güzel bir patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Açık mavi tonlarında. Şişlerimiz hanımlar 3 numara 5 şiş. Hemen ipimi şöyle bir kenara alıyorum. Size modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baklava dilimli ajurlu çok güzel bir model yaptım. Çok şık oldu. Ayaktaki duruş da inanılmaz güzel. Bu şekilde patiğimiz hanımlar. Topuğumuz, tabanımız. Gayet kolay. Çok gösterişli, hoş bir model oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen birlikte patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi hanımlar, patiğimize burun tarafından 12 ilmek olarak başlayacağım. 12 ilmeğimizi atıyoruz. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz hanımlar. İkinci şişimi alıyorum ve örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ilk ilmeğimi. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ters örgü örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi sayarak öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 adet ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım ilmeklerimi. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Ben 3. şişime ilmek çıkaracağım şimdi. Bakın hemen ilk ilmeğimi şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek şuradan şöyle çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerim biraz sık olduğu için tığımdan yardım alacağım. Tığım ile başlangıç yerlerine girip ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bakın 3 ilmeğim oldu 3. şişimde. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. 4. Şu 5. ilmeğim. Şu da son kez bu kenara gelip ilmek çıkartıyorum. Şu da 6. ilmeğim. Böylece hanımlar 4 şişimde de 6'şer tane ilmeğim oldu. Bu aşamada 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 3. şişime geldim. Şimdi buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. Bir sıra boyunca ördük hanımlar. 4 şişimizi de tamamlayınca bir sıra örüyoruz. Bakın başlangıç yerine geldik. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini hanımlar, patik burnumuza şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Bu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Şöyle baktığımız anda kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da şöyle baktığımız anda kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum.
İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Üçüncü şişimde de 7 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Baktığımız anda kenar hanımlar burada da bu sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. 4 şişimizdeki ilmeklerimizin sayısı da hanımlar 7 oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle bir sıra artırma yaptıysak bir diğer sırada ilmekleri artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar 4 şişimdeki ilmeklerimi de bir sıra düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen başta burada. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerim yine düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da kenar sol tarafta, bakın burada. Son 2 ilmeğimi kalana kadar öreceğim ve buradan da artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yapmıştık. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de artırma yapmadan öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuz böyle yapılacak. Şimdi hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurdum. Ajurlu ve tek renk model olması itibariyle de yeterli geldi 14 ilmek. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Gelelim ardından birlikte ajurlu modelimize başlayalım. Evet hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Ajurlu modelimizin ilk kurulumunu sırasını yapacağız şimdi. Öncelikle hanımlar ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından ilk ajurumu yapıyorum. İpimi şişime şöyle bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi de sağa doğru kesim yapacağım. Sağa doğru kesimleri hanımlar şu ikinci ilmeğin içinden girerek bu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat ben öyle ilmekleri almakta zorlandığım için şöyle yapacağım. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıp ardından ikisini birlikte kesiyorum. Sağa doğru kesimlerimi bu şekilde yapıyorum. Böyle daha çok kolayıma gidiyor. Ardından tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Şimdi arada 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Tekrardan bu aradaki diğer ajurlu modelimizi yapacağız. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Bir ilmek örüyorum. Hemen ikinci şişimden devam edeceğim. Ardından hanımlar burada da yine sağa doğru kesim yapacağız. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Yine arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Bakın sonra diğer bu ajurlu modelimi yapacağım. Yeniden ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Ardından tekrar sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime bir kere doladım. Şişimde kalan 4 ilmeğimi de
düz olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırasını kurulumunu böylece yaptık hanımlar. Geldik patiğimizin tabanına. Taban bölümde hanımlar hiçbir işlem yok. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin tabanında düz olarak öreceğiz. Tabanımdaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Hanımlar artık videonun devamında bu tabandaki düz ilmekleri örerek hani göstererek vaktinizi almak sizleri de sıkmak istemiyorum. Bu taban bölümlerini keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Evet hanımlar ön yüze geldik. Ajurlu modelimizde hanımlar bir sıra ajurlu model kuruyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi tamamen düz olarak örüyoruz. Bakın ajurlu ilmeklerimin tamamını bu sıramda düz olarak örüyorum. Bir sıra model kurulumu var. Bir sıra ilmekler düz örülüyor. İkinci şişime geçtim. Ön yüzdeki. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi tabanımıza geldik. Tabanımızdaki iki şişteki ilmeklerimizi düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim. Şimdi modelimizin tekrar ön yüzündeyiz. Ajurlarımıza devam edeceğiz. Bakın hanımlar şu ilk ajurlarımız ilk yaptığımız model kapanacak. Bu ortadakiler açılacak. Biri açılırken biri kapanıyor bu modelimizde. Öncelikle kenardan 1, 2, 3 bakın ajurlu ilmeğimi de örüyorum 4. 4 ilmeğimi ördüm. İpimi şişme bir kere doluyorum. Arada 3 tane ilmeğimi böyle keserek örüyorum. Bakın üçünü birlikte keserek ördüm ve tekrar ipimi şişme bir kere doladım. Bu defa arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu ortadaki ajurumuzu kapatacağız. Yine ipimi şişime bir kere doluyorum. Ortadaki 3 ilmeği keseceğim. Hatta hanımlar dilerseniz daha rahat daha kolay örebilmek adına bu ön yüzdeki iki şişteki ilmekleri de tek şişte toplayabilirsiniz. Bu şekilde yapalım. Daha rahat kuralım modelimizi. Şimdi ortadaki şu 3 ilmeğimi topluyorum. Üçünü birlikte keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Yine arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan ipimi şişime bir kere doluyorum. Bu ortadaki üçlü ilmeğimin üçünü birden keserek örüyorum. Yeniden ipimi şişime bir kere doladım. Şişimde kalan son 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ajurumuzun ikinci sırasını da bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi tamamen düz öreceğiz. Bir sıra ajurlu modelimiz var. Bir sıra bakın ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Sırasıyla hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın buradaki ajurumuzu kapatmıştık. Tekrardan kapattığımız yerden bakın ikinci baklava dilimini açacağız hanımlar. Burayı açacağız. Öncelikle bu aşamada ben ilk 2 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Ardından hanımlar öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım bu defa. Şu 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Ortaya 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Bu defa ortadaki ajurumuzu kapatacağız hanımlar. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte aynı anda keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yapmış oluyoruz. Yanına 1 ilmek düz örüyorum. Tekrardan şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum hanımlar. Bu defa sağa doğru kesim yapacağım. Bakın şöyle sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bu aradaki ajurlu modelimiz kapanırken şu yeni olan açılacak. Bakın şu ikinci modelimiz baklava dilimimiz açılacak. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. İpimi şişime tekrardan doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde arada 1 ilmeğim var. Şimdi de sağa doğru kesim yapacağım hanımlar.
İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Şimdi arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Bakın buradaki ajurlu modelimiz de açılıyor. Ardından ipimi şişime tekrar bir kere dolayıp öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böyle hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi yaptığımız için yine bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar. Tamamen düz örüyoruz ilmeklerimizi gördüğünüz gibi. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hanımlar, şimdi patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden modelimizdeyiz. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Bu defa ortadaki ajurlarımız kapanacak. Öncelikle kenardan ilk ilmeğimi düz örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir ilmek ördükten sonra sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doluyorum. 5 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi şişime tekrar doluyorum. Bakın burada arada 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte keserek öreceğim. Üçünü birlikte kestim. Bu şekilde tekrar ipimi şişime doluyorum. Yine arada 5 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Buradaki baklava dilimimiz kapanacak şimdi. 3 ilmeğimin üçünü birden keserek örüyorum. Yeniden ipimi şişime bir kere doladım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da hanımlar kenarımızda da yine ipimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum artık. Sonuncu ajurumuzu da burada yapmış olduk. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine bir önceki sırada ajurlu modelimizi yaptığımız için bu sıramızda ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Artık hanımlar bu düz yerleri de göstermek istemiyorum. Hani tamamen model yerleri göstereyim. Çünkü ya kafanız karışmasın diye modeli baştan sona göstermek istiyorum. Hani videoyu da gereksiz uzatmamak adına artık bu düz olan yerleri de göstermeyeceğim. Siz örüp gelirsiniz, birlikte ajurlu modelimizi kurarız. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ön yüzde düz ördük. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi buradaki baklava dilimimiz kapandı. Bakın burasını kapattık. Tekrardan burayı açacağız. İlk başta açılan baklava dilimi de kapanacak. Dediğim gibi biri açılırken biri kapanıyor. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şu. Öncelikle 1, 2, bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 3. 3 ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Araya bir ilmek örüyorum. Bu defa şu önde 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Araya 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Bakın burada da yeni baklava dilimini açmış olduk. Yeniden ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu defa arada bir ilmeğim var. Bir ilmeğimi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Bu defa sağa doğru kesim yapacağım. Buradaki baklava dilimini kapatmak için. 2 ilmeği sağa doğru kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra yine ipimi şişime bir kere doladım. 3 ilmek düz öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Tekrar buradaki baklava dilimini kapatacağız hanımlar en son. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bir ilmek düz örüyorum. Ardından bu öndeki 2 ilmeğimi de sağa doğru kesim yapacağım. Bakın ikinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Şişimde 4 ilmeğim kaldı. Kalan 4 ilmeği de düz olarak örüyorum. Ajurlu modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını örelim. Ardından da bu ajurlu modelimizde yine bir sıra düz örüp gelelim. Tekrar ajurlu bölümde buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördükten sonra yine ilmeklerimi tamamen bir sıra düz ördüm ajurumdan. Sonra yeniden ajurlu modelimize başlayacağız. Şimdi buradaki ajurlu modelimiz ilki bakın baklava dilimimiz tamamen kapanacak. Öncelikle hanımlar bu sıramızda
Buradan 1, 2, 3, 4. Kenardan 4 ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bakın ortada 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte keserek öreceğim. Ajurumuzu kapatıyoruz artık baklava dilimini. İpimi şişime bir kere daha doluyorum. Bu defa arada 5 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bakın buradaki baklava dilimini kapatacağız. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğim, üçünü birden keserek örüyorum. Pardon. Üçünü keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bakın buradaki baklavayı kapatacağız şimdi. 3 ilmeğin üçünü birden keserek örüyorum aradaki. İpimi şişime bir kere doladım ve şişimde kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar, şeklimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Baklavalarımız görünüyor şu anda. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından bir sırada abajurlu ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördükten sonra bir sırada ilmeklerimi düz ördüm geldim ajurumdan sonra. Yeniden ajurlarımızı yapacağız. Bakın buradaki baklava dilimi kapanmıştı. Burası, hemen diğerini açacağız hanımlar. Bakın ilkini kapattık. İkincimizi açacağız bu sıramızda. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Yine kenardan 1, 2. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın ajurumdan önceki 2 ilmeğime kadar 2 tane düz ördüm. Ardından bu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine baklava dilimini açacağım. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Ortaya 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Bakın burada baklava dilimini açarken buradaki de kapanacak orta kısma gelende. Burada da ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sola doğru kesim yaptım. Arada bir ilmek düz ördüm. Tekrardan burada sağa doğru kesimimi yapacağım. İkinci ilmeği ilkin önüne aldım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Buradaki baklava dilimi içinde 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada bir ilmek düzüm var. Yeniden şu öndeki 2 ilmeği alıyorum hanımlar. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeği ilkin önüne getirdim. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Şimdi buradaki baklava dilimini açacağız. 3 tane ilmek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım ve öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde kalan 3 ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından da bir sıra ajur olan ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ajurlu modelimizdeyiz. Buradaki baklava dilimi yeniden açılmaya devam edecek. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıp, bakın ikinci ilmeğimi ilkin önüne getirip sağa doğru kesimimi yapıyorum. Bu şekilde ipimi şişime doladım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki baklavamızı da kapatacağız hanımlar. Bakın ortada 3 tane ilmeğimiz kaldı. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. 5. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yaparak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Tabanımızı örelim. Ardından da bir sıra yine ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yine ilmeklerimi bir sıra düz ördüm ajurumdan sonra geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın buradaki baklava dilimimiz artık arada 5 ilmek düz olduktan sonra kapanıyor. Baklava dilimini kapatacağız kenarlardaki. Öncelikle buradaki hanımlar 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Araya bir ilmek örüyorum. Bu defa buradaki 2 ilmeğimi hanımlar sağa doğru kesim yapacağım. Bakın sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aralarda 3 ilmeğimiz var. Bakın bu defa bir diğer baklava dilimimiz açılıyor. Buralardaki modelimiz açılıyor. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir ilmek var. Bunu düz ördüm.
Yeniden şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. İpimi şişime bir kere doluyorum. Arada yine 3 düz ilmeğim var. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir ilmek ördüm. Tekrardan şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Kalan 3 ilmeği, 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından yine bir sıra ajurlu ilmeklerimizi de düz örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Ajurlu ilmeklerimi de bir sıra düz ördüm. Geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın buradaki ikinci baklava dilimini de kapatacağız. Bu kenardaki şu birinciydi. Bu ikinci. Bu sıramız da kapanacak. Öncelikle hanımlar kenardan 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu aradaki üçlü ilmeğimi kesim yapacağım. Öncelikle ipimi şişime doladım. Ortadaki üçlü ilmeğimin üçünü birden keserek örüyorum. İpimi şişime tekrar doladım. Arada 5 ilmek var bu defa. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden buradaki baklavayı kapatacağız hanımlar. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 3 ilmeğimin üçünü birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden ipimi şişime bir kere doladım. Aradaki bu üçlü ilmeğimi, baklava dilimimi kapatmak için üçünü birlikte keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. 5 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını örelim. Ardından da bir sıra bu ajurlu ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden modelli bölümdeyiz. Bu aşamada artık bakın 3. baklava dilimini açacağız. 2.'yi kapatmıştık. 3. baklava dilimimizi açacağız. Bunun için de yine öncelikle kenardan 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. Hemen ipimi kesim yaptıktan sonra ipimi şişime bir kere doluyorum. Araya da 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Burada da baklava dilimimiz kapanacak hanımlar. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Arada 1 ilmek var. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrardan bu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum hanımlar. Sağa doğru kesim yapacağım. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Arada 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 1 ilmek var. Yeniden şu öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesimimi yapacağım hanımlar. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Baklava dilimimiz açılıyor hanımlar yine. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. Yani ikisini birlikte keserek ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından bir sırada ajurlu ilmeklerimizi düz örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ajurlu bölümdeyiz. Buralardaki ajurumuzu açmaya devam edeceğiz kenardaki. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi yine alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum hanımlar. İpimi şişime doladım. Bu defa arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu aralardaki baklava dilimi de kapanacak. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bu üçlü ilmeğimi keserek örüyorum hanımlar. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Diğer ajurumuzda, diğer baklava dilimimizde açılıyor. Arada 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3. 4. 5. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Aradaki şu üçlü ilmeğimin üçünü birden keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum ve şu öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tabanımızı örelim, ardından bir sırada ajurlu ilmeklerimizi, modelimizi düz örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık burada 3. baklava dilimimiz kenardaki kapanmaya başlayacak bu sıramızda. Öncelikle 1, 2, 3. Kenardan 3 ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada 1 ilmek düzüm var. Şimdi yeniden öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Bu defa sağa doğru kesim yapıyorum. Tekrar ipimi şişime
Bir kere doladım. Arada 3 tane düz ilmeğim var. Bu aralardaki baklava dilimi de açılıyor bu sıramızda. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Arada bir ilmeğim var. Yeniden öndeki 2 ilmeğimi de hanımlar sağa doğru kesim yapıyorum. Bu şekilde tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Arada 3 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3. Yeniden ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir ilmek düzüm var. Tekrardan şu öndeki 2 ilmeğimi aldım hanımlar. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi patiğimizin tabanını örelim. Ajurlu modelimizi de bir sıra düz örelim. Gelelim tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden modelli tarafa geldik. Artık buradaki kenardaki bakın 1, 2, 3. baklava dilimimiz de bu sırada kapanacak. Öncelikle kenardan sayarak gidelim. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm. Burası da ortada 3 ilmeğim var. Üçünü birden keseceğim. Öncesinde ipimi şişime bir kere doladım. Aradaki 3 ilmeğimin üçünü birden keserek ördüm. Tekrardan ipimi şişime doluyorum. Arada 5 ilmek var bu defa. 2, 3, 4, 5. Bakın burada ilk baklava dilimi kapanırken ikinci de açılmış oluyor yanındaki. Tekrardan ipimi şişime doluyorum hanımlar. 3 ilmeğimi keserek öreceğim. İpimi şişime bir kere doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. Buradaki baklava dilimini de artık kapattık. İpimi şişime bir kere doladım. Şişimde kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından da bir sıra bu ajurlu modelimizdeki ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ajurlu modelimize geldik. Bakın kenarda 1, 2, 3 tane baklava dilimini bitirdik. Şimdi burada 4. ve sonuncu baklava dilimini bu sıramızda açacağız artık. Öncelikle kenardan 1, 2. 2 ilmeğimi yine ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Sonuncu kenardaki 4. ve sonuncu baklava dilimini açıyoruz. İlmeklerimi sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, şu ikinci ilmeğim, şu da 3. Tekrar ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu defa bu aradaki baklava dilimlerimiz de kapanıyor. Ardından ortada bir ilmeğim var. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Arada 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Arada bir ilmeğim var. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum hanımlar. Yeniden ipimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım ve en sondaki baklava dilimini açıyoruz. Böylece öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tabanımızı örelim. Bir sırada ajurlu ilmeklerimizi düz olarak örüp ön yüzde buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Bir sırada ajurlu ilmeklerimi düz ördüm. Geldim, yeniden modelimize devam ediyoruz. Bu sıramızda bu baklava dilimimiz açılmaya devam edecek. İlk baklava dilimimiz. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından şu öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. 5 ilmek düz öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bakın burada üçlü ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimin üçünü birden keserek örüyorum. Aradaki baklava dilimimizi kapatmış oluyoruz böylece. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden ipimi şişime bir kere doluyorum. Bu üçlü ilmeğin üçünü keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından bir sırada 4 içimizdeki ilmeklerimizi düz örüp gelelim hanımlar. Ajurlu modelimize sonrasında devam edeceğiz. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık bu baklava dilimini de bu sıramızda kapatmaya başlayacağız. Sonuncu baklava dilimimizi.
Kenardan 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru keserek örüyorum. Arada bir ilmeğim var. Yeniden şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bu defa sağa doğru kesim yapıyorum hanımlar. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Arada bir ilmek düz var. Ördüm. Yeniden öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesimimi yapacağım. Ve ipimi şişime doluyorum. Arada 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Arada bir ilmeğim var. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Ve yeniden şu öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinciyi ilkin önüne getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime doladım. 4 ilmeğim var. 4'ünü de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından da bir sıra ajurlu modelimizi düz olarak örelim. Ön yüzde tekrar buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık modelimizin son sırasını yapacağız, ajurlu modelimizin. En son buradaki baklava dilimini de kapatacağız. Bu aşamada da 1, 2, 3, kenardan 4. 4 ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bu ortadaki 3 ilmeğimi keseceğim şimdi. Üçünü birlikte keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime bir kere doladım. Bu defa 5 ilmek var arada. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden ipimi şişime bir kere doluyorum. Bakın buradaki baklava dilimini kapatacağız bu defa. 3 ilmeğimin 3'ünü keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden ipimi şişime doladım. Bakın buradaki 3 ilmeğimi keseceğim. Tekrar ipimi şişime doluyorum ve kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ajurlu modelimizin son sırası buydu hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim. Ardından da yine bir sıra ajurlu ilmeklerimizi düz örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördükten sonra bir sırada ilmeklerimi düz ördüm ve geldim ajurumuzdan sonra. Ve modelimizi tamamladık. Bakın hanımlar, 1, 2, 3, 4 tane baklava dilimim oldu. Burada da 1, 2, 3, 4 taneydi. Modelimizi böylece burada tamamladık. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Bilek ayrımını yapabilmek için hanımlar bu modeli rahat kurabilmek adına ön yüzdeki 2 şişteki ilmeklerimi tek şişe toplamıştım. Şimdi tekrar 14 ayıracağım. Bilek ayrımı yapacağız çünkü. 14 ilmeğimi alıyorum buradan. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 ilmeğimi aldım. Diğer tarafta da 14 ilmeğim kalmalı. Kontrol etmek amacıyla sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 de burada 14. İlmek sayılarımız tam. Şimdi hanımlar hemen bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. Artık modelimiz bitti, ajurlu modelimiz. Ajur yapmayacağız. İlk şişimde ilmeklerimi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi öreceğim. 13 ilmeğimi. Bakın ilk 13 ilmeğimi ördüm. Burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz bu bölümde. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor hanımlar. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geçmiş bulunuyoruz. Patiğimizin bu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilek bölümündeki ilk 7 haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu bölümde ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şimdi bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Sonrasında arka yüze denk geldiği için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şu anda tabanımızdaki ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar örüyorum ilmeklerimi düz olarak. Ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası.
Bu son 7 ilmeğin bilek bölümünde ayrımında haroşa olduğu için yine bunları da düz örmeye devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bilek ayrımına geldik. Sonrasında geri döneceğiz hanımlar. Artık patiğimizin arkası böyle olacak. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim haroşa düşmesi için. Şu 5 oldu. 6, 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de bakın hanımlar arka yüzdeyim, ters öreceğim. Patiğimizin arkasında yapılacak işlem hep topu bu kadar hanımlar. Şu anda arka yüzdeyiz. İlmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzdeyken de gördüğünüz üzere ilmeklerimi düz örmüştüm. Sadece hanımlar kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Kalan ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. İlmeklerimi yine ters örmeye devam ediyorum. Tabanımıza denk gelen şimdiki ilmeklerimi yine diğer şişime geçtim. Ters örüyorum. Bu şekilde arka yüze ters örünce ön yüze düz örgü düşüyor çünkü. Ve son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Sadece kenardaki bilek ayrımı bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Haroşa olduğu için bunları düz örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar geliyoruz. Bilek ayrımına geldikten sonra geri döneceğiz. İşlem bu. Bundan ibaret. Başka yapılacak hiçbir işlem, detay, bir şey yok. Yine 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. Kalan ilmeklerimi de yine düz örmeye ön yüzde olduğum için devam edeceğim. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda hanımlar bu bilek bölümünde bir diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne buraya 15 sıra 15 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Hanımlar siz bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza deneyerek yapın. Ölçüyü buna göre alın. Çünkü herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişinin numarası, ipinin inceliği, kalınlığı hepsi patiğin boyutunu etkileyebilir. Bu nedenle lütfen ayağınıza deneyerek yapın. Sonra benim patiğim büyük oldu, yok küçük oldu gibi yorumlar görünce tabii ki de üzülüyorum. Ne olur ayağınıza deneyin. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü ölçülerimize göre yapalım gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Buraya 15 sıra haroşa ördüm. Bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra bakın bu bölüm genişlediği için 4 şişimizdeki ilmeklerin tamamı da böyle bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada toplam 24 adet ilmeğimi böyle ön yüzden baktığımız anda sol tarafa ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını da sağ şişime ekledim. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Hanımlar topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı yine düz olarak örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum hanımlar. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için hanımlar şu orta kısma baktığımız anda arada burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimi bu aşamada ters olarak örüyorum. Bakın son 7 ilmeğime geldim. 7 ilmek haroşa olduğu için buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğime gelince bakın şu öndeki ikisini alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada burada 6-7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz kesimden sonra. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Sonrasında ön yüzde yine ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yü örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum hanımlar. Ben tığ kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Tek taraflı bir kesim oluyor bu, gizli kesim. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine bunları da aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Birer tane ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Ve şişlerim de boşa çıkıyor. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Buraya hanımlar 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Topuğumuza bakmadan önce hemen bu ipimizi de arkaya gizleyelim. 5 şiş patiklerin şu huyunu seviyorum hanımlar. Hani ipimizi ikide bir kes ekle durumu olmuyor. El oyalanmıyor. Başladık. Başladığımız gibi de böyle bitirdik hanımlar. Bu şekilde rahat oluyor. Bakın topuğumuza bakalım şöyle. Tek taraflı bakın, izi belli belirsiz. Çok şık, çok temiz duruyor patiğimizin topuk kısmı. Görüntü itibariyle patiğimizde. Hemen düzelteyim. Bu şekilde ajurlu modeller tabii ki de ayakta kendini çok daha iyi gösterdiği için hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımıza bakalım hanımlar. Bu patiğimize bir ip yetiyor da artıyor bile. Bir tam ipten başlamıştım. İpim arttı hanımlar. Hemen sizlere ipimi de göstereyim. Tabi önce patiğimize bakalım. İşte patiğimiz böyle. Gördüğünüz gibi birlikte ajurlu modelimizi rahatlamadan tek tek her sırasını göstermeye çalıştım. Kafanız karışmasın diye. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı, yanları böyle oldu. Hemen bir de ipimi de göstereyim hanımlar. Bakın ucunda şöyle sarayım. Bir tam ipten hanımlar bu kadar da ipim arttı bile. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.